şampiyonu. 3 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. Gazeteci, yazar ve düşünür Doktor Abdullah Cevdet'in torunudur. Türkiye'de vücut geliştirme sporunun öncüsü ve bu dalın gelmiş geçmiş en başarılı sporcusudur. Vücut geliştirme dalında yapılan uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi 1969-1982 yılları arasında 19 kez temsil etti. 1970-1994 yılları arasında 8 kez dünya şampiyonu oldu. İlk madalyasını 1970 yılında Belgrad'da yapılan Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda kazanan en ünlü, daha sonra 1974 Verona, 1977 Paris, 1978 Madrid, 1979 Londra, 1982 Brüj, 1992 Ankara ve 1994 İzmir müsabakalarında birinci olarak altın madalyalar kazandı. Ayrıca 1971 yılında Paris ve 1972 yılında Cenevre'de 2 kez dünya ikincisi, 1976'da Montreal'de dünya üçüncüsü oldu. Ahmet Enünlü 1978 yılında Madrid'de dünya şampiyonu olduğunda spor çevreleri tarafından Dünya Şampiyonlar Şampiyonu olarak anılmaya başlandı. 2000 yılında faal sporculuğu bıraktı. Hala özel bir spor merkezinde danışmanlık yapmaktadır. Merhaba arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bir tarafımda Serdar Aktolga var. Bir tarafımda da Türkiye vücut geliştirme tarihini yazan adam. Ahmet Enünlü. Yok hocam, doğru hocam, doğru. Evet arkadaşlar, bu çekimde bir problem olmaması açısından ben kameranın arkasına geçiyorum ve Serdar abiye bırakıyorum. Evet. Arkadaşlar selam. Ahmet abi beni kırmadı, geldi sağ olsun. Çok güzel bir antrenman yaptık. Antrenmanı zaten sizle YouTube'da paylaşacağız. Güzel bir antrenman yaptık, keyifli. Şimdi vücut geliştirme, spor, beslenme hakkında Ahmet abiyle sohbet edeceğiz biraz. Ona sorularım olacak. Geçmişten bugüne neler oldu, neler değişti şeklinde. Biz kendi aramızda abi kardeş sohbet ediyormuş gibi sohbet edeceğiz. Siz de buna tanık olacaksınız videodan. Bu şekilde konuya giriyoruz biz. Hepinize ilginiz, alakanız için şimdiden çok teşekkür ederiz. Ahmet abicim hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ahmet abi, spora ne zaman başladın? Biz tabi biliyoruz, ben senin tabii ki en büyük hayranım ve sen benim idolümsün. Bu konudaki fundamentalımsın, her şeyimsin Ahmet abicim. Ben biliyorum tabii ki, senden çok hikayeler dinledim. Senin hakkında çok fazla bilgiye sahibim. Ancak yeni yetişen sporcularımız, yeni yetişen arkadaşlarımız senin hakkında çok fazla bilgi sahip değiller. Yanı sıra senin sosyal medyada kullanmadığını da artık herkes biliyor. Ondan sonra ben söylüyorum en azından. Instagram, Facebook, hatta senin cep telefonu bile kullanmadığını söylüyorum. İnanmıyor insanlar. Evet. Birinci ağızdan buradan Ahmet abi cep telefonu ya da sosyal medya asla kullanmıyor. Sözü Ahmet abiye bırakıyorum. Ahmet abi, spora nasıl başladın? Ben işte küçükken yüzüyordum. Adadaydı. Yazın adadaydık. Yüzüyordum. Ondan sonra tenis oynamak istediler ama çok küçüktüm. Tenis raketi küçükler için hususi tenis raketi olmadığı için büyük geliyordu tenis raketi. Onun için o kadar pek hoşuma gitmedi. Sonra orta mektepteyken basketbol ve voleybol takımındaydım. Basketbolumu ilerletmek için benim oturduğum yere yakın olan Amerikan dershanesine yazıldım. O yaz basketbol oynama hevesiyle oraya gittim. Ama basketbol oynayanların çoğunluğu yaz dolayısıyla kamplara, yazlığa falan gittiği için orada kapalı spor salonunda futbol oynuyorlardı. Yani şimdiki şey gibi halı saha maçı gibi yapıyorlardı. Evet abi. Ben de tabii orada olduğu için ben de oynadım. Ama hangi semtte oluyordu bunlar abicim? Sultanahmet. Sultanahmet'te büyüyorsunuz evet. Zaten. Gençliğiniz de orada geçti. Doğru mu? Evet. Evet. Sultanahmet diyeyim, yani Cağaloğlu'luyum esasında. Evet, evet. Ve 71 senedir oradayım. Maşallah abicim. Doğma büyüme oradayım. Sultanahmet'tesiniz. Oradan tabii top oynadım ama çıktım soyunma odasında. Soyunurken bir kapı açıldı. Benden 1 veya 2 yaş büyük bir çocuk çıktı. Şöyle kollarına falan baktım. Top gibi kolları var.
Dedim, nasıl yaptın ya bunu dedim. İçeride çalışıyoruz dedi. Kaç yaşındasın Ahmet abi o zaman? 16 yaşındayım. 16 yaşındasınız. Şimdi 71 yaşındayım. Demek ki 55 senedir Evet. hala elime yapıştı. Bir türlü kurtaramıyorum. Neyse. Tamam dedi. Sen içeriye git, sana da gösterirler dedi. Gittim. Bir adam vardı. Şimdi hiç yüzünü bile hatırlamıyorum. Aksi bir adamdı herhalde. İyi bir adam olsa hatırlarım zaten. Kötüleri şey diyorum, hafızamdan silmeye çalışıyorum. Ondan sonra yeni mi geldin dedi. Evet dedim. Bak dedi, şu duvardaki şeyi görüyor musun? Programı. Bir defa gösterdim, bir daha göstermem, ona göre dedi. Gözünü kulağını aç. Dinle. Dinle ve yap. Military Press'ten başladı. İşte o gündür bugündür çalışıp duruyorum. Ama büyük bir şans oldu o kapının açılması bana. Çünkü yani basketbol oynayabilirdim ama ne kadar oynayabilirdim? Zaten uzun boylu bir çocuk değildim. Ama çok çabuk ve çok zıplayan bir çocuktum o zaman. Fakat o kapının açılmasıyla benim bünyeme ve genetiğime uygun bir sporla tanışmama sebep oldu o çocuk bende. İyi ki de olmuş abicim. Evet. Ve ben 6 ay kadar çalıştım orada. Yılbaşı geldi. Dershanenin etkinlikleriyle ilgili bir gece tertip ettiler. İşte folklor ekibi, judo ekibi, evet. Efendim söyleyeyim işte jimnastikçiler. Allah rahmet eylesin Gürbüz abi, sen de tanırsın. Evet dedi. tabii ki, Allah rahmet eylesin. O Gürbüz abi dedi ki seni de çıkartacağız dedi. Ne dedim? Çıkar, ne yapacağım ben? Vücut gösterisinde bulunacak. Nasıl yapacağım bu işi? Ben sana gösteririm dedi. Pozları gösterdi. Ve ben de çıktım heyecanla o pozları yaptım. Fakat bana demişti ki bak bu pozları verirken kılma. Yüzünde gülümseme olsun. Onu tamamen unuttuk biz tabii. Tam en son göğüs pozu veriyorum. Bir sırıttım. Müthiş tezahürat. İşte öyle başladı. Evet, o bir sene geçti. Dershanenin sporcuları arasında bir yarışma yapıldı. En genci bendim. Birinci oldum. Herkesi geçtim. Evet abi. Ondan sonraki sene bir tane şey çıkıyordu. O zaman çok hoşumuza giderdi. Halter mecmuası. O her ay çıkardı. Gördüm ben onları, yetiştim. O halter mecmuasında bir yarışma düzenledi onun sahibi. 3 yandan, sırttan ve önden birer tane resim. Daha fazla gönderebilirsin ama en az o kadar göndereceksin. Evet. Ona da katıldım ve orada hocamı da geçtim. Gürbüz abi de. Gürbüz abi de yarışmacıydı evet. Değil mi o zaman? Allah rahmet eylesin. Ve böyle ilerlemeye başladık. Sonra hiç unutmuyorum. Cengiz Aytaş diye bir vücutçu arkadaşım vardı. O bir gün benim okuluma geldi, dedi ki hadi dedi bundan sonra Amerikan şeyde çalışmayacağız. Külüstür salonda çalışmayacağız. Tagar jimnastik salonunda çalışacağız. Nasıl olacak o iş? Ben dedi şeyle konuştum. Oranın hocası Joseph hocayla konuştum. Orada çalışacağız dedi. Ama ona biraz yardım edeceğiz. Müsabaka yapacakmış. Bizi çağırdı dedi. Salon yarışması değil mi o zamanlar? Salon yarışması. Ona da girdik. Onda da birinci olduk. Sonra Suadiye Halter Kulübü diye bir kulüp vardı eskiden. Belki sen bilmezsin. Yok, bilmiyorum onu. Onun sahibi bir şey düzenledi. Vücut geliştirme yarışması düzenledi. O vücut gelişme yarışmasına biz takım halinde gittik. Ama ben tabii Tagar'da çalışıyorum artık. Amerikan dershanesinden de hocam Gürbüz abi de geldi. Yine geldi abi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Ona eylesin. çok şey borçluyum. Doğru. Neyse. Oraya geldi ve o ağırlıkla çalışırdı. Halterciydi aynı zamanda. Hocası, ağırlık arkadaşları hepsi jürideydi. Ve biz işte Suadiye'de açık hava bir sineması vardı Caddebostan'da. O sinemada yarışıyoruz. Yarışma bitti. Belki duymuşsundur. Hani
yaş 75 yolun yarısı eder diye bir adam vardı. Ertuğrul Akbay. Duymadım onu abi. O geçenlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ona da bir vefa borcumuz var. Doğrudur abiciğim. O gitmiş bakmış neticelere. Geldi, Joseph abi vardı. Bizim işte hocamız. Evet. Yani Tagar'ın hocası. Evet. Hristiyan Arap. Ona dedi ki aman Joseph Ahmet'i ikinci yapacaklar dedi. Joseph de böyle bir adamdı yani, delikanlı bir adamdı. Fırladı jürinin önüne. Daha netice ilan edememiş ama. Ahmet'i ikinci yapamazsınız dedi. Bu hakkını yiyemezsiniz Ahmet'in diye bağırdı. O bağırır bağırmaz bütün sinema ayağa kalktı. Ahmet diye. Ve biz olduk, birinci olduk. Yani Seyirci desteğiyle. Tabii öyle bir şey oldu. O kapı açıldığı zaman gördüğünüz bisepsli yuvarlak arkadaş kimdi? Hatırlıyor musunuz onu? Yok, hatırlamıyorsun. Hatırlamaz olur muyum? Sonra o Almanya'da bench press şampiyonu oldu. Hı. Evet. Bir arkadaştı. Bana da ilk defa olarak bir tane sattı. Üstü kumaş yay. Ya. Ben de onu evde nereye kalktıysam, çektiysem her tarafta talimat yarattım. Balkonun demirine tutundum, alttaki beton çatladı. Ondan sonra pencere kasasına çingene çivisi taktım, çektim. Kasa oldu, çıktı. Zor şartlarda. Evet. Ben de aynı şekilde bir spora başlangıç yaptım. Ben de Adnan abi görüp çok etkilenip spora başlamıştım. Bir erkek böyle görünmeli deyip. Ben de 1989 yılında Adnan abiyi gördüm böyle kol çalışırken. Evet. Duvara çarpmış gibi oldum. Dedim ki bir erkek böyle gözükmeli dedim ve o da benim spora başlamama vesile oldu Ahmet abi. Adnan Sır da Konya'dan gelmişti. Evet. Uzun boylu, sıkı kaslı bir arkadaştı. Evet. Ve bizim salonda çalıştı. Biliyorum Epey abi. ilerledi. Evet. Hakikaten inanılmaz kasları vardı. İki kişinin yani şimdiki yerden etmiyorum. Evet. O zamana göre konuşuyorum. Şimdi çok daha ileri yetişti tabii. Onu diyorum, kabul ediyorum. Ama o zamana göre iki kişi de definisyon, çizgi olarak üst taraf olarak bir Rıza Batur, bir de o. Abi Rıza Batur'la yapıyoruz, ısınıyoruz dünya şampiyonasında. Gözüm şaşı oldu ya. Bir böyle oluyor çizgi, bir böyle oluyor, bir böyle oluyor yapıyoruz. Gerçekten ben de Rıza abi yakından seyretme şansım oldu. Çok muhteşemdi. Evet, ama gerçekten. ama bak belki kas yani yapı bakımından da biraz daha iyi olsaydı daha da iyi neticeler olurdu. Evet abi. De Adnan da bacakla çalıştı. Bacağı da iyi ama üst tarafıyla bacağı birbirine uymuyordu. Evet. Halbuki mesela Tulu o kadar da definisyon değildi ama çok güzel bir şeysi vardı. Yine de dengesi vardı. Hem Tulu abi, Adnan abi hem de spora çok güzel adlarını altın harflerle yazdırmış çok özel insanlar. Hani onlar da tamamıyla idol. İkisi de benim spora başlama sebebim olmuş insanlar. Ben de öyle arada Silki'de benzer bir şekilde spora başladığımı belirtmek için onları da burada anmış olduk. Ahmet abicim ilk dünya şampiyonasına katıldığında kaçıncı oldun? İlk dünya şampiyonasına gittiğinde. İlk dünya şampiyonasına gittiğim şöyle oldu. Onun bir de hikayesi var. Gittik. Avrupa şampiyonasına gittik. Avrupa şampiyonasına. Ekip nasıldı abi? Tek mi gitmiştiniz? Tek gittiniz değil mi? Ve orta boyda yarışıyordum. O zaman boydu. Boy söylüyorum. Colombo geldi Arnold'la beraber. Arnold o zaman Olimpiyaya girmiş. Sergio Oliva'nın arkasından ikinci olmuştu. 69 yılında. Evet. Düşün. Geliyor. Olimpiyaya giriyor. Ondan sonra da geliyor Avrupa Şampiyonası'na giriyor. Yani attan inip eşeğe binmek gibi bir şey oluyor. Neyse geldi çünkü o Avrupa Şampiyonası'nı yapan Peter Fasching diye Alman bir Atletik Spor Journal diye bir mecmua çıkardı o zaman. Onun sahibiydi. Ve Avrupa'daki sponsoruydu Arnold. Evet. Neyse o geldi. Pierre Van Distelin diye Belçikalı bir adam var. Ama nasıl bir adam biliyor musun? Ağaçtan oymuşsun gibi adam.
kuru, sıkı, kaslı, korkunç bir adam. Evet. Ne hikmetse onunla beraber yarışmak istemedi. Dediler ki herhalde sen biraz geç gel. Biz Pierre Van der Steen'i kısa boyda şampiyon yapalım. Seni de orta boya sokalım. Sen de orta boyda şampiyon olursun Colombo dediler. Böyle işler daha mı çok dönüyor o zaman? Tabii her yer her zaman dönüyor. İsim olan değil mi? Bir adım öne çıkıyordu. Ve Yani. bu şey etti. Orta boya girdi. Bunun üzerine bizim itiraz etti. Zeki Yönet. Evet, Tanıyorsun değil Zeki mi? abi Yani. tabii ki. Yani Zeki Yönet'in de çok büyük emeği geçmiştir bu sporda. Tahmin ediyorum Yani sizin bütün yarışmalarınızda yanınızda geldi değil mi? bütün yarışmalarıma gelmedi. Gelmedi. Sadece o yarışmaya. O Bir yarışma. de ondan sonraki, bir sene sonraki Yugoslavya'da ilk birinci olduğum zaman geldi. Evet. Çok titiz, dikkatli, heyecanlı bir kişiydi. Bu sporu seven bir adam Seven gerçekten. bir adamdı. Fakat yani işte daima idarecilerle sporcular arasında bir rekabet vardır. Şimdi bir şampiyonayı kazanırsın. Kazandığın zaman herkes sana yönelir. Kimse idareciye yönelmez. Ama halbuki idareci de kendine göre büyük işler yapmıştır. İşte kulis yapmıştır, işte senin şey etmiştir, bir gayret göstermiştir yani. Evet. Ama onun gayretini kimse şey etmez, dikkate almaz. Sadece şeyi dikkate alır. Sporcu ön plana Sporcu ön çıkar. plana Normal çıkartır. ama gayet normal. Fakat bu işi yapan da otoritenin kendisinde olmasını ister. Yani şimdi sporcuya gösterilen şey onu rahatsız ediyor herhalde idareci biraz. Çünkü ben çeşitli idarecilerle çalıştım. Arkadan yapılan dedikodulara göre hepsi biz Ahmet'i birinci yapana kadar göbeğimiz çatladı dediler. Evet bu Şimdi Mehmet aynı şeyi söylüyor. Hüseyin aynı şeyi söylüyor. Ali aynı şeyi söylüyor. Şampiyon olan aynı. Fakat şeyler değişik. isimler O değişik. zaman şampiyon olan da bir şey var. Değil mi? Yani başka biri olsa anladım. Neyse. Yani Zeki Yönet çok şey bir insandı. Fedakar bir insandı. Kendi parasını verdi gitti. Ben de kendi paramı verdim gittim. Onun kadar fedakar olmasak bile biz de Kendinize göre fedakardık. Evet. Ve ne oldu? Orada kabul etmedi. Ben dedi jürideydi. Evet. Ben dedi kabul etmiyorum. Dediler ki biz topluca kabul ediyoruz. Sen bir tek kişisin. Bize uyman lazım. Hayır dedi. Ben dedi şeye oy vermeyeceğim dedi. Puan vermeyeceğim dedi Colombo'ya. Evet. O zaman biz de seni jüriden çıkartıyoruz dediler. Bu kadar basit. Neyse. Fakat sonradan yani öğrendiğimize göre Evet. ben orada 3. olmuşum. Kaç oldun abi mesela? Ama 2 yaptılar. 2 yaptılar. Neden biliyor musun? Demişler ki bu adam Türkiye'den ilk defa geliyorlar. Bunlara şimdi bir haksızlık yapıyoruz. Bir de burada haksızlık yaparsak Bir daha ülke kaybetmiş gelmezler. oluruz. Evet, kaybetmiş oluruz. Biz burada yapalım. De dediler ki ikinci olanın da hakkını hani 3. oldu ya yani 2 yapmak Evet. istedi. Onun da hakkını yemişler. Onu da anlatıyordu adam zaten Belçikalı. Rick Wayne vardı. Rick Wayne biliyorsun. Hatırladım. Rick Wayne çok kötü gelmiş. Bu da çok iyiymiş. Rick Wayne'i birinci yapmışlar şeyden dolayı. Bu da sızlanıp duruyormuş. Bak ne yaptı biliyor musun Belçikalı? Dedi dedi siz dedi hoş geldiniz. Sizi dedi Belçika'ya davet ediyorum. Dünya şampiyonası düzenleyeceğim orada. Yeme içme bedava. Yatma kalkma bedava. Orada sizi misafir edeceğim. Keyfinize bakın. Çalışın dedi. Biz de ilk defa gidiyoruz tabii. Geliriz ne yapalım dedik. Tamam. Gittik. Bu sefer o müsabakada ne oldu biliyor musun? Frank Zane geldi, birinci oldu. Ondan sonra Albert Beckers geldi, ikinci oldu. Bu adamı 3. yaptılar. Benim geçtiğim adamı. Evet. Beni 4. yaptılar. Yaptılar. Böylece onun da şeyini aldılar yani. Gönlünü aldılar. Gönlünü aldılar. İşler böyle dönüyor maalesef. Sen tabii geçmiş zamanlarda bu tip yarışmalar çok yaşadın. Buna kızdığın şeyler de var. Ondan sonra bu şey olayı ne abi? Ona biraz değinelim mi? Gençler onu çok merak eder. O profesyonel yarışmada o herkesin hani
dinleyebilir ama ucundan bildiği ama tamamını aslında dinlemediği bir olayımız var. Onu anlatır mısın? Senin madalyayı kabul etmediğin birincilik madalyasına mı diyor. Nasıl? O birincilik değildi ya. Değildi. O dördüncü oldu bu arada. Dördüncü oldu. Sergio Oliva vardı. Sergio Oliva birinci oldu. Birinci oldu. Sergio Oliva benim için de çok büyük bir vücutçu. Hı hı. Ve şimdikilere bakarsan beli ince. Kolları kalın, bacakları Tabii ki kalın. büyük bir ekol. Efsane bir adam. Evet. Ama artık efsaneliği yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. O dönemde. Yaşı ilerlemişti. Hı hı. Beli kalınlaşmıştı. İyi çalışmıyordu. Nasıl olsa ben Sergio Oliva'nın bir double biceps gösteririm alırım yani. Çünkü double biceps'i verdiği zaman herkes kedi Çocuk ve gibi. çocukları gibi anladın mı? Evet bence de. Neyse netice itibariyle biz de iyi çalıştık gittik yani. İyi bir formun var. Çok formda Evet. gittik. Yani kendime göre çok formda. Evet. Belki çok çünkü gelen adamların hepsi dünya şampiyonu olmuş adamlar. Tabii ki özel adamlar. Yani, Robbie Robinson var, şey var, Sergio Oliva var. Albert Bektas. Albert Bektas yok. Yok muydu orada? Şey var, Serge Nibali var. Sergio Nibali. Daha ne olsun? Ondan sonra şey var, Dave Jones vardı. Kalman Skalak diye bir adam vardı. Çekoslovak sanırım değil mi? Macardı. Macar. Ama Amerika'da yaşıyordu. Evet. İşte efendim Tony Pearson var. Bir sürü adam var yani. Bu profesyonel yarışma ama. Profesyonel Evet, yarışma. profesyonellik. Şimdi gittik. Dediler yarım saat sonra müsabaka olacak. Hazırlanın. Isındık. Dediler yarım saat daha sonra olacak müsabaka. Biraz daha ısındık. Isındık. Ondan sonra dediler ki müsabaka öğleden sonra olacak. Peksimet gibi kaldık. Zaten burnumuzdan şey diyor, soluyoruz anladın mı? Diyet yapmaktan, bilmem ne yapmaktan. Neden dedik böyle oldu? Dediler Sergio Oliva'nın uçağı geç kaldı. Onu bekliyoruz. Bir sinirlendim. Ulan dedim benim uçağım geç kalsa Suratımıza bak. kimse beklemez. Yarışmanın sonuna geliriz. Seyirci olarak katılırız. Çok sinirlendim. Değil mi? Ondan sonra neyse öğleden sonra müsabaka yapıldı. Geldi abi. Geldi, yapıldı. Çift ses verdi. Yani görünüşe göre Sergio bile formdaydı çok. Ben de çok iyiydim. Robbie Robinson her zaman iyiydi. Evet. Yani ama benim hiç olmazsa üçüncü olmam lazımdı. Sergio Oliva'nın da dördüncü olması lazım. Değil mi? Fakat beni dördüncü yapınca dedim şey almıyorum. Zaten şey oldum yani negatif oldum. Almayalım dedim. $4.000 bir para veriyor. Para ödülü. Galiba. Onu almadan döndüm gittim. Akşamleyin odama şey geldi. Robbie Robinson'ın menajeri geldi. Dedi ki Ahmet dedi sen haklısın dedi. Şeyin birinci, Robinson'ın birinci, senin ikinci olman lazımdı dedi. Ama dedi burada dedi hile yaptılar dedi. İyi Allah razı olsun hadi güle güle gitti. Ondan sonra kapımı şey çaldı. Sergio Oliva. Bana bak dedi. Sen çok iyi bir vücutçu olabilirsin ama kafan iyi değil dedi. Aklın yok dedi. Sen bu şeyi niye almıyorsun dedi. $4.000. Bunu alırsın bir dahaki müsabakaya hazırlanırsın. Sen zannediyor musun ki ilk girdiğin profesyonel müsabakada seni birinci yapacaklar? Nerede var böyle bir iş dedi. Bak sana bir şey anlatayım dedi. Ben İspanyolum dedi. Hikaye Kübalı. Evet. Ama İspanyol kabul ediyor. Ben dedi Panamerikan oyunlarına katıldım ve Küba'nın halter takımındaydım. Şeye gittim. Amerika'ya gittim. Orada sığınma hakkı istedim. Yani oraya iltica ettim. Ben size sığınıyorum, iltica ettim. Küba'da şey yok, demokrasi yok, insanlık hakkı yok falan filan, komünizm var. Amerikalılar, peki hadi gel dediler. Şimdi rengim siyahtı ve İngilizce bilmiyordum. İspanyolca konuşuyordum. Beni hiç tutmadılar dedi. Böyle dedi, sarışın mavi gözlü bir adam beni geçti dedi. Benim kolum onun bacağından daha kalındı dedi. Ama dedi geçti beni dedi.
Ama yılmadım dedi. Çalıştım, uğraştım ve şimdi bak geliyorum, birinci geliyorum, paramı alıp gidiyorum. Ulan benim derdim bu değil ki. Yani ben hakkım yendi diyorum. Sen bana masal anlatıyorsun. Nerelere girmiş? Bak dedi. İstiyorsan ben gideyim alayım sana vereyim bu parayı dedi. Ben geldim sizin memleketinize dedi. Şeye gelmiş işte Antalya falan o taraflara gelmiş. Güney'e. O kadar da zengin insanlar değilsiniz siz dedi ya. Yani bu para senin için önemli dedi. Biraz ukalalık var ama sanki. Neyse. Neyse gitti o da. Ben anlamam dedim. Evet. Kararımı verdim. Almayacağım. Almayacağım. Ondan sonra da bir gün sonra lobideyiz. Gelmiş yanımda konuşuyor. Yani diyor definisyon almak iyi de diyor. Ben diyor 5 gün çalışırım diyor. 2 gün dinlenelim diyor. Bir gün diyor dans etmeye gidelim, dansı severim diyor. İkinci gün diyor sevgilime gidelim diyor. Kadınlar öyle definisyondan falan anlamaz diyor. Sağlam olacaksın diyor. Tamam mı? Sonra öyle diyor işte. Bir tane Iron Man diye bir mecmuası vardı Namba'nın. Evet. Iron'lı bir şey. Onda diyor ki, o müsabakatı anlatıyor. Evet. Ahmet İnönü diyor, Sergio Oliva'nın yanında diyor, ufak kaldı diyor. Fakat diyor, Sergio da diyor, Ahmet İnönü'nün yanında çok düz kaldı diyor. Çok güzel açıklamamış. Çok zor bir müsabakaydı hakikaten. Yani Evet. kimin kazanacağı belli Evet. olmuyor. Ama ben gençtim o zaman. Gençken haksızlığa tahammülüm yoktu. Daha dürüst bir adamdır. Her zaman öylesin Yok, abi. şimdi o kadar değilim. Ya Ama yapma abi ya. daha dürüst. Yapma abi. Şimdi böyle bir şey olsa mesela bana bak bir şey anlatayım sana. 71'de şeye gittik. 70'te ben birinci oldum. 71'de de daha önce dünya şampiyonasından önce Orta Doğu müsabakası oldu. Gittik. Araplar beni çok sevdi. Birinci oldum orada. Ve şeye geldiğimde dünya şampiyonasına gittiğimizde Fransa'ya Araplar arkamda. Bütün Iraklılar, Suriyeliler, Beyrut, Lübnanlılar Ahmet diyorlar bir şey demiyorlar. Ve şeyin yarısını onlar teşkil ediyor. Jürinin. Ve müsabaka oldu. Müsabakada Albert Beckers diye bir adam var. Ama hiç benim böyle bir adam görmedim ya. Kolunu sıktığı zaman çift çıkıyor bisepsi. Göğüsü böyle yaptığı zaman paramparça, böyle kocaman, lapa adele var adamda yani. Çok adele değil. Fakat çuval gibi bir herif. Ama kafası da küçük, böyle küçük, ufacık. Tamam mı? Neyse. O sırada da Olimpiya yarışması da yapılıyor. Sergio Oliva gelmiş, aslanlar gibi. O zaman iyiydi. Çünkü iki yarışma arasında 13 sene fark var. Şimdi 13 sene olduğu için gelmiş. Seni kabul etmeyeceğiz dediler. Almayacağız. Yarışmaya sokmadılar adamı. Ben de şov yapacağım dedi. Hı hı. Biz de dur lan dedik şovunu seyredelim. Gittik sinemanın en arkasında seyrediyoruz salonun en arkasında. Bu neymiş diye. Sadece öyle neymiş diye. Çıktı falan. Ulan ta uzaktan adam titriyor. Hay Allah yarabbim. Yani büyük adam büyük, tamam mı? Evet. Titriyor kardeşim. Ondan sonra dedik şimdi de herhalde Arnold çıkacak dedik. Bir perde açıldı. Herkes orada. Bizim de orada olmamız lazım. Biz oturuyoruz Seyirci. Ulan koşaraktan gittik, soyunduk, girdik içeriye duruyoruz. Derken bizim neticeyi okumaya başladı. Ulan dedim bu müsabakada ben iyi değildim. Ulan 6 değilim, 5 değilim, 4 değilim, 3 değilim, 2 de değilim. Ulan ben yok muyum? Birinci Ahmet İnönü. Hadi canım sen de dedim ya. Olur böyle ya. Salonda da bu Barbados'tu. Albert Beckers. De Fransa'da da çok adalı var. Zenci. Hepsi gelmişler. Yuh bu bağırıyorlar. Çıktım. Dedim
Ben almıyorum madalyayı. Buyurun. Döndüm geldim. Peki neden bunu yaptın Ahmet abi o zaman? Adam benden iyi ya. Olacak Tamam şey mi abi, ya? jüri vermiş karar. Niye yapıyorsun? Ha. Şimdi de desem, sen 47 yaşındasın. Evet abicim. 47 yaşında olduğu zaman olsa bu iş kabul ederim. Ama o zaman şövalyeyim. Tamam mı? Burnundan kıl aldırmam. Ha, öyle bir adamım. Evet. 4000 dolarınızı da almam. Almıyorum, bunu da almıyorum. Birinciliği de almam. Ne biçim adam? Herkese gider. Birinci yapıyoruz, almıyorsun. Para veriyoruz, almıyorsun. Ama ikisinin arasında 13 sene fark var. Daha fazla. Bundaki reaksiyon ne oldu abi? Sen şimdi bunu podyumda mı bak, yaptın? bak. Podyumda mı yaptın? Sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii paralar, imkan belki çok daha iyiye gidecektir. Belki Veyder alıp beni Amerika'ya götürecektir falan. %100. Ama bir şey söyleyeceğim sana. Neler geldi Değil mi başıma? abi? Evet. Neler geldi başıma? Bu yarışma konusunu bırakalım biraz. Şimdi geçmişe dönsek, Evet. Evet. Farklı olarak mesela antrenman sistemi olarak neyi yapmazdın Ahmet abicim? Geçmişe dönsek vücut geliştirme yapmazdım. Neden yapmazdım? Çünkü ya adam 100 metre koşuyor, foto finish gösteriyor onu birinci. Değil mi? Evet. Gülle atıyor, düşüyor, tam kendinden ölçüyorlar. Yüksek atlıyor, efendime söyleyeyim, şeyi düşürürsen kazanamıyorsun işi. Uzun atlıyorsun, orada ölçüyorlar. Abi böyle bir spor yapmak lazım. İnsanların şeyine bırakmamak lazım bunu. Kendi şeyine. O zaman olmuyor. O zaman ne yapmak lazım? Bir ilerleme yapmak lazım. Yani nasıl? Her sene mümkün olduğu kadar daha az hata yapacak şekilde jüriyi ayarlamak lazım. Ne bileyim, mesela artistik patinajda açık veriyorlar oyları. Görüyorsun. Şimdi rezil herif sana oy vermiyor. Kaç tanesi. Öbürü veriyor. Böyle verdiği zaman, böyle fevkalade ters oylar verildiği zaman geliyor baş hakem, bu niye verdin böyle diye hesap soruyor. Tamam mı? Bir daha da koymuyor onu mesela Şimdi bizim sporda eskiden hakikaten mesela ben şeye gittim, Arap şeyine gittim ve nasıl vücutçular var biliyor musun? Çatır çatır vücutçular var. Sıcaktan hepsi definisyonu almış, tamam. Başa çıkmanın imkanı yok. Orada bile birinci oldum bak. Hak yenmedi. Yani ettiler, yaptılar. Ama sona doğru büyük bir başladı. Kulis. Gittik. Rıza Batur, bir gün oturuyorum, bırakmıştım artık bu işi. 98'de şampiyon oldu Rıza Batur. Ya dedim, Rıza Batur şampiyon oldu. Ben de daha iyi efendim biraz çalışırsam ben de şampiyon olurum. Şu 50 yaş üstüne bir katılayım dedim. Ve çalıştım. Rıza Batır'la beraber gittik müsabakaya. Gençler de var. Fakat müsabaka Macaristan'da yapılacak. Macaristan son anda vazgeçmiş. Bu Rafael Santonja var ya, o zaman Avrupa Başkanıydı. Bu da aldı müsabakayı Barcelona'ya yaptı. Ama bir günde yaptı. Hepsi bir günde yani. Yarı Ön yarışma, final. Girdik finale. Ben ikinci durumdayım ilk gün. Yani sabah. Gittik, dinlendik, geldik. 4. oldum ya. Niye? Kulis oldu. Yani 2 saat önce 4. durumdayım. Gidiyoruz otele. 2 saat istirahat ediyoruz. Geliyoruz, final oluyor. 4. oldum. Ya olacak şey değil ama o kadar tecrübeliydim ki artık hiç sinirlenmedi. Herkesin elini sıktım. Hakemlerin de elini sıktım. İçimden tabii küfür ediyorum ama elini sıktım. Bir sene çalıştım. Beğenmedim formumu bir sene sonra. Bir sene daha çalıştım. Ve girdim Dubai'de. Birinci oldum. Ve bıraktın. Bıraktım. Ama bırakmakta da haklıydım. Çünkü gençler müsabakası da var.
Yani Master'lar ve Junior'lar beraber yapılıyor IFBB'de. Organizasyon. Şimdi bilmiyorum artık. Öyle devam Ha. ediyor. Şimdi abi gençlere bakıyorum. Hepsi bir şey. Monster. Tamam mı? Canavar. Onlara bakarken böyle çok büyük bir de bir ayna var. Ben de böyle yürüyerekten geliyorum. Baktım orada biri yürüyerekten geliyor. Bir baktım bana. Ulan bir de onlara baktım. Dedim Ahmet tamam bitti artık. Bundan sonra yarışma falan yok. Evinde otur. Bak. Sporcu oduna benzer. Odunu biliyor musun? Sobaya atarsın. Atarsın sobaya. İşte biraz kağıt, biraz kibrit tutuşturursun. Ondan sonra o yanmaya başlar. Yanar. Alev alev yanarken en iyi zamandır odunun. Tamam mı? Sonra o alev alev yanarken başka odunlar atılır sobaya. Onun alevinden istifade ederek onlar daha büyük şeyle yanarlar. Evet. Gittikçe hararet artar. Sobanın içi ısınır, o da ısınır. İşte rekorlar kırılıyor devamlı. Kondisyon her sporda daha da yükseliyor. Yani 10 sene evvelki basketbol oynayanlara bakıyorum, 20 sene evvelki. Tabii, yürüyorlar şimdikilere bakıyorum. Çok fark var. Çok fark. Her şey ileriye gidiyor ama böyle gidiyor. Her atılan odun diğerinin alevinden istifade ederekten daha büyük kaloriler veriyor. Ama sobaya ilk atılan odun önce kor haline geliyor. Sonra kül haline geliyor, sobadan almıyor. kül durumuna geliyor. İşte artık biz de kül haline geldik, bitti. Yapma Ahmet abi. Öyle gayet mi? iyiyiz yaşımıza göre maşallah. Ha, yaşıma göre iyiyim tabii. Evet. Ama o hikayeyi biliyorum ben. Yani çalışıp yarışmaya yakınlaşınca kendini beğenmeyip bir sene daha çalışmanı biliyorum. Ne yapayım ya, bak çünkü çok sinirlendim yani. Evet. Dedim Ahmet sen böyle bu hale düşecek adam mıydın? 4. olacağım moruklarda. Antrenman sistemi olarak konuyu açmıştık. Buralara geldik yine Ahmet abi. İşte antrenman sistemi eskiden çok farklıydı. Biz biraz ağırlık çalışmasından 6 gün çalışırdık. Bahseder misin abi şu anda? 3 gün yani ilk split sistemi ben yaptım Türkiye'de. Hı. Çünkü o zamana kadar haftada 2 gün veya 3 gün çalışılırdı. Bütün boy çalışılırdı. Bir göğüs basarsın, bir sırt basarsın, bir şey çizer, koltuk altı çekersin. İşte biceps, triceps, bacak, bitti. Haftanın 3 günü total body, komple. Çalışıldı. Evet. Sonra ben rica ettim. 4 gün gelmeye başladım. Bölerek çalıştım. Sonra 3 gün gelmeye başladım. 3 gün, 6 gün çalışıyorduk. Belki de daha az çalışsaydık daha iyi netice alırdık diye düşünüyorum. Bunu hep söylersin bana. Ha, çünkü işte benim... Büyüyemedik o yüzden dersin. Benim şeyim yani bilgim hep deneme yanılma metoduna dayanır. Önden gidince öyle oluyor. Hep deneme yanılma. Şimdi bizim kulüpte bir tane hoca var. Şakacı bir hoca. Erbay diye. Bu kulüpte diyor en iyi hoca benim diyor. En iyi hoca benim diyor. Dedim abi en iyi hoca sen alabilirsin. Ama senden de iyi biri çıkabilir. Hatta ondan da iyi biri çıkabilir. Ama dedim en eski benim. Benden eskisi yok dedim. Tamam mı? Dedim bak çok da bilgili olabilirsin. Benden de daha bilgili olabilirsin. Ama tecrübe başka şeydir. Tecrübe bilginin denenmiş olanıdır. Deneyerek o bilgiyi sınarsın. Hakikaten bu bilgi doğru mu değil mi? Yahut da bana yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu çok önemli bir şey. Nasıl yani şimdi dönelim geçmişe. Evet. Mesela dünya şampiyonasına hazırlanıyorsun. Evet. Ne gibi bir antrenman tarzı benimsiyordun? Vallahi eskiden böyle çalışıyordum işte. Her gün çalışıyordum. Deli gibi çalışıyordum. Tamam. Mesela ama çok gençtim. Tamam. Enerjim çok fazlaydı. Abi bunda ya tamam o enerjiyi dinlenirken de kullanabiliriz yani. Şunu demek istiyorum ben. Nereden bileyim ya ben o zaman çalışarak. Şimdi bizim kafamızda ne kadar çalışırsak o kadar iyi olduğumuzu hissediyorduk. Çünkü neden? Çalıştığımız zaman göğsümüz şişiyor, kolumuz şişiyor. Valla 1970'te müsabakaya hazırlanıyoruz, ısınıyoruz. İnan ki bir an uçacağımı zannettim.
O kadar ısındım ki balon gibi havalanacağımı zannettim. Hakikaten. Etrafımda bir sürü insan almış, beni seyrediyor. Uçacağımı zannettim. Yani peki 71'de dünya şampiyonu oldun ilk defa. Evet. O zaman yarışmaya hazırlandığın zamanki antrenman sisteminle 2000 yılında 50 yaşında hazırlandığın antrenman sistemi arasında ne kadar fark vardı? Daha az çalıştık. Kardiyo biz bak kardiyo yapmıyorduk ama definisyon alıyorduk. Çünkü çok çalışıyorduk. Ama bunda başka etkenler de yok mu? Var. Mesela o zaman karbonhidrat biliyor muyduk? Ha, bir de bir şey söyleyeyim sana ya. Peynir ekmek alıyorduk, domates alıyorduk. Şeye gidiyorduk, plaja. Müsabakaya bir ay kalmış. Plaja gidiyorduk. Güneşleniyorduk, peynir ekmek yiyorduk. Sonra tekrar dönüp antrenman yapıyorduk. Gençken insanın metabolizması çok hızlı çalışıyor. Ve ben şimdi sokağa çıkıyorum, işte yürüyorum. Bir bakıyorum bir genç hanım normal adımlarla beni geçiyor. Bu sefer ben de onun gibi yürüyorum arkasından. Ona uyuyorum, yani onu tavşan gibi kullanıyorum. Arkasından yürüyorum. Bazen biliyor musun, insanlar fark ediyor birisinin takip ettiğini, bakıyor, o zaman biraz geride kalıyor. Ahmet abicim ya. Şeye biniyorum. Şimdi ben gençken bak kapıdan çıkardım. Hava da güzelse, insanın morali iyiyse içimden koşmak gelirdi. Hatta orada bir ağaç dalı varsa zıplayıp oraya bir tokat atmak gelirdi. Tamam mı? Şimdi Levent'ten şeye biniyorum. Metroya, Taksim'de iniyorum. Taksim'de yürüyen merdiven şeyler var, koridor var biliyorsun. Şeye çıkıyor, yukarıya çıkıyor. Oradan yürürken ulan işte ben böyle yürüyorum diyor şimdi. Yani çok fark ediyor her şey. Değil mi? Çok fark ediyor ama mücadeleye bak. Durup dururken enerji harcardık. Birine tekme atardım, öbüründen güreşirdim, boğuşurdum. Bir şeye giden, kulübe gelen ilk adama bir kafa kol atardım, hemen altıma alırdım. Millet de hoşuna giderdi. Bu hikayeleri çok dinledim ben tabii. Milletin de hoşuna mı gidiyordu? Neydi? Gelip beni kızdırırlardı. Bir canavar kesilirdi. Abi gücün ve agresifliğin O zaman öyleydi. fenaymış abi. Ben Şimdi çok dinledim. böyle Adnan abiden, oldu. Cool Tülay bir abiden. adam oldu. Çok dinledim. Evet. Tabii testosteron azaldı, onun için böyle oldu. Eyvallah abicim. Evet, böyle ne yapalım? Elimizdekiyle idare ediyoruz. Ahmet abicim, beslenme nasıldı 70'li yıllarla bugün arasındaki? Vallahi ben hatırlıyorum. 2 tane mecmua almıştım. 1964'te. Kadıköy vapur iskelesinin karşısında böyle bir şey satan adam vardı. Bir tane böyle kayayı itiyor David Draper. Bir tanesi de göğüs pozu vermiş. Freddie Ortiz diye bir adam var. İnanamazsın. Evet. Ben resim olarak, görünüş olarak hatırlıyorum. Şimdi onları aldım. Onları birine tercüme ettiriyorum. İşte çorba içerseniz şöyle olur, böyle olur. Böyle şeyler vardı ya. Yani böyle amino asitler, şunlar bunlar yoktu. Protein önemli bir şeydi. Ama sonra bu proteinlerin hiçbir işe yaramadığını söylediler. Toplantıda söylediler. BMW'ler de böyle dedi, aynen. Dedi biz bunları verdiğimiz zaman dedi, insanların morali düzeliyor. Daha iyi oluyorlar dedi. Anladın mı? Psikolojik. Evet. Protein tozu içiyorum ben. Evet. Mı? Yoksa? Abi hiçbir şey içmedik baştan. Fakat sonra yoktu ki zaten. Evet, yoktu. Ama 1970'ten sonra 71'de insanlarda bir değişim hissettim ben. Yani 70'teki yarışmayla 71'deki yarışma arasında bir fark. Ama o zaman böyle internet falan olmadığı için her şey çabucacık bize intikal etmiyordu, bize gelmiyordu. Yani dünya bu kadar global değildi. Yani bu yüzden gidip yurt dışında yaşadım bir süre. ben bir Sadece dışında, hayır başka bir şey mi? Şundan dolayı yaşadım. Doping kontrolü kondu 1974'te. İlk defa 74'te değil ya. 86
6'da. 86'da doping kontrolü. Biz dopingsiz gittik. Ama herif doping olmadığı zamankinden daha iyi geldi adam. Evet. Bir müsabakaya daha gittik. Bu sefer adam ağır siklet, ben light heavyweight. Yani bisiklet aşağıda duruyordu. Şeye gittim. Neydi onun adı? Burada Pakize Tazi Kliniği var. Orada bir adam vardı. O, bu işlerin müdürü. Ona gittim, dedim böyle böyle ya, dedim nedir bu? Sen dedi ne yaptın? Bunları alma dedi. Tabii. İşte ya dedim, bunları boş geç sen. Ben aldım bunları kaç sene. Yani 73'te başladım almaya. 74, 75, 76, 77, 85 yıl. 12 senedir aldım ben bunu. Ama artık alamıyorum. 2 senedir de alan bu yasaktan dolayı rakiplerimin gerisinde kalıyor. Seni bir muayene edelim. Ya böyle dedim. Ben bu kadar sene aldım dedim. Beni bir muayene et. Eğer bir yerimde sakatlık, bir şey varsa o zaman tedavi et. Ama eğer bir şey yoksa o zaman yardım et dedi. Evet. Ben dedi bir bakayım sana dedi. Benim şeyimi aldı. Kanımı aldı. Ondan sonra bana şeker yedirdi. Şekerimi yükseltti. Ondan sonra beni efor testine tabi tuttu. Efor testinden sonra yine kanımı aldı. Sonra yine kanımı aldı. Yine aldı. Akşama kadar 40 dakikada bir falan kanımı aldı. Ve bana böyle dedi. Senin dedi, şeyin dedi, kanında dedi, çok laktik asit var dedi. Fakat dedi, çok enteresan dedi, sen dedi, şeyi bırakır bırakmaz yaptığın egzersizi hemen düşüyor, eski haline düşüyor. Yani eski halde laktik asitti, fakat şey ettiği zaman daha da yukarıya çıkıyor, fakat şeyi bıraktığın zaman düşüyor dedi. İdmanı bıraktığın zaman. Yani egzersizi bıraktığın zaman hemen düşüyor dedi. Sen dedi dinlene sabahtan akşama kadar koşabilirsin dedi. Bu neden ileriye geliyor biliyor musunuz? Setli ve tekrarlı hareketler yapıyoruz. Set yapıyoruz, dinleniyoruz. Set yapıyoruz, dinleniyoruz. Vücutta öyle bir şey almış ki laktik asit çıkıyor, iniyor. Çıkıyor, iniyor. Çıkıyor, iniyor. Fakat aerobik yapmadığımız için, yani çok yapmadığımız için ve bizim spor aerobik bir spor olmadığı için laktik asit kalıyor daima. Dağıtamıyoruz onu. Şimdi dedi, senin dedi bu laktik asit seviyeni dedi, bir maratoncu dedi, olduğu zaman dedi 2 günde istirahat ettiği zaman bu düşüyor dedi. Sen de dedi hemen düşüyor dedi. Ama sende dedi yani normal olarak fazla sende laktik asit dedi. Sen dedi bir şey daha söyledi. Sende dedi hemoglobin sayısı fazla dedi. Çünkü dedi muhtemelen sen kapalı yerlerde spor yapıyorsun. Oksijen az dedi. Oksijen az olduğu için vücut o al yuvarları arttıraraktan, onlar oksijen taşıyan şeyler, bilim oksijeni arttıraraktan seni şey etmeye çalışıyor, ayakta tutmaya çalışıyor dedi. Bol bol su iç dedi. Çünkü kanın dedi kalınlaşıyor dedi. Evet. Onun için dedi bol bol su iç dedi. Ondan sonra başka bir şey daha söyledi. Dedi senin dedi şekerini ölçtük. Şeker ölçümünü yaptık. Normal şekerini ölçtük. Sonra şeker verdik, yükselttik. Efor testi yaptırdık. Yavaş yavaş o şeker düştü. Test yaptığın için. Sonra ne oldu? Normal şeker seviyenin altına düşünce dedi, sende dedi growth hormon tepe yaptı dedi. Sen dedi growth hormon falan almana gerek yok dedi. Sende bu çok fazla dedi o zaman. Biz bunun 13'te 1'ini küçük çocukların büyümesi için onlara enjekte ediyoruz dedi. Sen dedi feedback yap dedi. Antrenmana gelmeden önce bir şekerli su iç dedi. Bol bol.
Ondan sonra antrenmana gir dedi. Şekerli su, glikoz şeyi growth hormonu baskı altına alıyor. Yay gibi bastırıyor. Ama bittiği an growth hormon Tavan yapıyor. yükseliyor. Zaten uyku esnasında growth hormon harekete geçiyor. Sabaha karşı. Neden? Bizim bazal metabolizmamız var. Yani biz böyle kıpırdamadan hiç böyle dursak bile kadınlar 1350 biraz daha fazla, biraz daha az. Erkekler 1500 biraz daha fazla, biraz daha az. Yaşamak için kalori harcıyoruz. Bu bazal metabolizma. Yavaş yavaş yemek yedin, işte biraz da gezdin, tozdun, ondan sonra yattın, uyudun. Sonra bir 10 saat yahut 8 saat geçti. Şeker seviyen azaldı. O esnada growth hormon harekete geçiyor. Ve o yenileme olayı o zaman oluyor. Çünkü growth hormon başat hormon. Growth hormon testosteronu harekete geçiriyor. Testosteron diğer hormonu harekete geçiriyor. Böyle domino şeysi gibi. Hepsi birbirinden harekete geçerek yenileme olayını başlatıyorlar vücutta. Ve aldığı malzemeyi de kullanıyorlar. Yani kasa götürdüğü malzemeyi. O malzeme de ne? İşte kan dolaşımı akciğerden geçerken oksijen alıyor. Sindirim bölgesinden geçerken de hücre yapıcı ve tahmin edici maddeler, işte amino asitleri, bir sürü şeyleri alıyor. Tuzları, muzları alıyor. Bunları nereye götürüyor? Kol çalışıyorsa kola pompa yapıyorsun kanı. Oraya hücum ettiriyorsun. Oraya daha çok götürüyor, bırakıyor. Hücre zarından. Zorlanıyorsun ya çalışırken büyümek için. Oradan da şeyi alıyor. Tahrip olan maddeleri alıyor ve böbreğe veriyor. Böbrek yoluyla atıyor. Şimdi sen bir sporcu olarak git bir idrar tahlili yaptır. Bir de kan tahlili yaptır. Normal bir doktora git. Böyle diyor doktor. Sen artık et yeme. Katliyen. Bundan sonra diyet yapacaksın. Hayvansal gıda almayacaksın. Dinleneceksin, istirahat edeceksin. Niye? Senin böbreğin tehlikeye girmiş. Ya ben bunu bir spor hekimine sordum, danıştım. Böyle dedi. Hocam dedi, gayet normal bu maddelerin sana. Bende bun çıktı, kreatin çıktı, ürik asit çıktı, bir sürü şey çıktı. Bunlar normal dedi. Çünkü dedi, sen ağırlık çalışıyorsun. Ağırlık çalıştığın için hücre tahribatı oluyor. Kan dolaşımı, işte oksijeni, o maddeleri, o hücre zarına getiriyor, bırakıyor. Oradan da tahrip olan maddeleri alıyor, böbreğe veriyor. İşte o zaman sen kanla ölçtürdüğün zaman, böbreğini tahlil ettirdiğin zaman, idrarını tahlil ettirdiğin zaman yüksek çıkıyor. Bunlar yüksek çıkıyor. Gayet normal. Şimdi düşünün, ben 55 senedir çalışıyorum. En sonunda bir şey olacak tabii. Benim de bir yerimden bir arıza çıkacak. Bu Allah'ın emri. Yoksa insan dünyaya kazık kakar. Hiç gitmez. Değil mi? Şimdi ne yapmak lazım? Ben düşünüyorum. Yediğim yemeğin, etin, yumurtanın, efendim söyleyeyim balığın, hayvansal gıdanın haddi hesabı yok ya. Haddi hesabı yok. Bir şeyim yok. Yani normal. Evet, bir de kaç tane böbreğimde kis var ama onları zararlı bulmuyorlar. Herkes de varmış çünkü. Şimdi demek ki bir defa tavsiye gitmeyin. Normal doktora gitmeyin. Spor hekimine gidin. Çünkü insan fizyolojisiyle sporcu fizyolojisi birbirinden çok farklı. Benim bir ara tansiyonumu ölçüyor bizim hanım. Çok meraklıdır. Sende çok tansiyon var. Ne yapalım? Ya bir şey olursa. Ne yapacağız? Doktora gideceğiz. Yapma etme. Hadi gidiyoruz. Orayı ölçtürüyorlar, burayı ölçtürüyorlar. O sırada akciğerime de bakıyor. Akciğerime bakarken tabii kalbim de çıkıyor röntgen. Doktor böyle. Bu ne? Ne oldu? Aortunuz çok büyümüş. Ne olacak ki daraldığı zaman kalp krizi geçiriyor. Büyüsün de daha iyi değil mi? Allah Allah. Olmaz. Neden? Buraya birdenbire kan hücum eder.
Kapakçık aniden patlar ve o anda ölürsünüz. Ne güzel o anda sürmekten daha iyi. Şimdi halbuki öyle değil. O aortun büyümesi zaten bunun için. Oradan daha fazla kan geçsin, daha fazla kanı bassın, vücuda da dağıtsın diye. Şimdi ben hala fena sayılmam 71 yaşındaki bir insana göre. Niye? Çünkü havavam o zavallı kalp basıyor. Çalıştığı noktaya kan basıyor. Hala fena sayılmaz kolum yani. Şöyle baktığım zaman. Parçalı yani. Öyle büyük değil tabii de. Anabolizan alsam belki büyüğü daha iyi olabilir. Bu kadar yeter abicim ya. He? Bu kadar yeter yani. Neyse yani. Maşallah. Evet yani. Ahmet abicim. Efendim. Şimdi Seni hiç konuşturmuyor, hep ben konuşuyorum. abi zaten beraber zevkle dinliyorum ben seni. Yaşlanınca insan böyle oluyor. Ya yapma Ahmet abi. Vallahi yapma Ahmet abi. Olur Şimdi mu? Annem 95 yaşındayken dedi ki şu benim paralarımı size vereyim. Bir de bunların şeyini ödemeyin. Vergisini ödemeyin. Doktor geldi. Geldi bir de. Noter. Noter. Annemi kontrol edecekler. Aklı yerinde mi değil mi? Yani bu paraları biz ondan alıyor muyuz yoksa o mu veriyor? Annem bir konuşmaya başladı. Bunların böyle ağzı açık kaldı. Hiçbir şey soramadı. Ondan sonra giderken de böyle maşallah dediler. Bu yaşta nasıl bir şey var, zihin var, nasıl? Vallahi çok kıymetli bir hanım. Bu bir yerlerde konuşsun, eski şeylerini anlatsın falan dediler. Annem bir sene sonra 98 yaşında vefat etti. Ama vefat etmeden dedi ki, onlara öyle bir konuştum ki dedi, onların soru sormasına hiç fırsat vermiyor. Bilerek tempo Yani yapmış. şimdi senin konuşmana hiç fırsat Ya olur mu vermiyor. Ahmet abi? Daha ne? Ben burada yapma Ahmet abicim. Ben moderatörlük yapıyorum şimdi sana. Estağfurullah. Estağfurullah abicim. Hadi sor bakalım. Abim bir de şey var bu 1982 yılında dişin şiştiği yarışma hangisi? Ha ya böyle bir şey olabilir. Onun mi ya? hikayesini biraz alabilir miyiz senden? Ahmet abinin bir yarışmada diş şişiyor, apse yapıyor. Yarışmayı Ama böyle bildiğin hapse değil ha. Böyle oldum. çift kafa yani. Hangi ilacı aldın falan diye soruyorlar. Lan o ilaçtan olmadı. Kibritle şeyimi karıştırıyorum dişini. Ya 365 günde o gün mü olur be? Yarışma Yani günü. Allah dedi ki sen bundan sonra artık büyüklerde dünya şampiyonu olmayacaksın kardeşim. 70'te oldun sikletinde. 74'te sikletinde oldun. 77'de hem sikletinde oldun hem overall winner oldun. 78'de yine hem sikletinde oldun hem overall winner oldun. 79'da yine hem sikletinde overall yeter artık dedi. Tamam kes. Oldu. Ondan sonra oldun. 2 sene de 94, 92 ve 94'te masterlar 40 yaş üstünde oldu. Bir de 2000 yılında 50 yaş üstünde oldum. Ondan sonra bıraktım. Ne mutlu bana. Bundan sonra çok dayak yersin. Ben de öyle hissediyorum yavaş yavaş. Ben de öyle hissediyorum. Vallahi. Ben de öyle hissettim. Bu sene hissettim. Ben de o Boş yüzden geç ya. yeter artık dedim. Sen bana demiştin ki Serdar demiştin 44 yaşından sonra adelelerin kısalacak, eskisi gibi olmayacak demiştin. Evet. Ben 44'ü iyi atlattım. 46-47 gibi başladı abicim. İşte öyle. 47'de başlıyor. Evet. Sen bana 2007'de 44'ten sonra değişir işler demiştin. Değişti. Evet, değişti. Bir defa ne oluyor Değişti. biliyor musunuz? Bakın. Şimdi growth hormonu azalıyor ya. Growth hormonu azalınca vücutta testosteron da azalıyor. Kas azalıyor. Yağ çoğalıyor. İnsanın boyu kısalıyor. Abi adelelerin boyu kısalıyor hakikaten. Benim 3 santim boyum kısaldı ya. Zaten kısa bir adamdım. Bir sürü kısa oldum. Cici oldum yani. Ha, yani. Neyse ne yapalım biz de kısa boyluyuz. Yok abi ya. Kendimize göre bir işler yaptık, boyumuza bakma ya. Bu boyda da bir şeyler yaptık. Evet. Ahmet abicim, peki burada şu anda kendi tecrübelerine dayanarak Evet. şu anda spora başlayan gençlere hep bu soru değil de ne tavsiye edersin? Neyi yapsınlar, neyi yapmasınlar? Hani Valla önce ben görüyorum bizim salonda da hemen ilaca başlıyorlar. Bu yanlış bir şey.
Ben hiç ilaç kullanmadım. Kaç yaşına kadar? Şeye kadar. 71 yılına kadar hiç ilaç kullanmadım. Ve ilk 69'da Zeki Yönetmen Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz ya. Evet. Geldi o halter mecmuasındaki adam, yani Yaşar Can Tümer'den abimiz kolumu ölçtü. Ve sadece triceps çalışmıştım, biceps çalışmamıştım. 48 geldi. Yani ikisini birden çalışsam belki 48,5 gelecekti. O zaman Larry Scott'un da kolu 50 santimdi ya. Dünyanın her şeyi alan adamın kolu. Evet. Yani insan bakın bu spor şeye dayanmıyor. Yani kabiliyete dayanmıyor. Çünkü bunun kabiliyeti testosterona dayanıyor. Vücudunda growth hormonu, testosteronun iyiyse sen ne yapsan, kafanı kaşısan kolun gelişiyor. Yani bu özel bir şey. Tamam mı? Bazı insanlar öyle. Evet. Yani yaratılıştan hani Asterix'te adam şeye düşmüş küçükken. Kazana düşmüş. İksir kazanına ona vermiyorlar gibi. Arnold'un da Dorian Yates lafı var ya, Mr. Olympia'yı Tanrı belirler doğuştan diye. Evet. Güzel bir laf. Evet. Ama ben yani Arnold'un arkasından dedikodu yapmış olmuyor. Ama Arnold küçüklük resimlerine bakıyorum. O tip insanlar umumiyetle köse oluyorlar. Böyle kalkık burunlu, kalın dudaklı, beyaz tenli insanlarda sakal şeysi az oluyor. Bu bir tip. Bu tip de hormonlarla ilgili bir şeydir. Mesela growth hormonu aldığın zaman çenen büyüyor. Dirseklerin büyüyor. İç organların büyüyor. O şeylerin çoğunun, o olimpiyaya katılan insanın göbekleri şöyle dönerken benim gibi dönüyor. Göbeği var. Neden? Çünkü iç organları da büyütüyor. Şimdi hormon çok önemli insan hayatında. Şimdi o adam, tahmin ediyorum, ona küçükten dediler ki bunun da testosteron az. Buna bir testosteron verelim dediler o zaman. Adam 18 yaşında dünya ikincisi oldu. Bilemeyiz. Yani düşünüyorum çünkü tipi itibariyle çok böyle bir adam değil. Yani mezomorf değil. Anladın mı? Yani mezomorf değil. Ama o adam herkesten bir adım öndeydi. Çünkü köse tedavisi gördüğü için testosteronu fazla olduğunu zannediyorum ben onu. Yok çünkü tipi itibariyle değil. Yani kolay gelişebilecek bir adam değil mi? Evet, çok büyük büyüdü. Ondan sonra herkesten bir adım daima önde gitti. Buna karizması da ekleniyor. Yani adam güzel bir enerjisi, güzel bir şey var gerçekten hani. Ona da bugün gördüm, uçar tekme atmış birisi değil mi? Bir şeyde, ondan sonra adam normal böyle yapıyor, resim çektiriyor selfie falan. Adamın bir tanesi koşup arkada uçar tekme attı ama mevzuyu bilmiyorum. Yine de sevdiğimiz bir abimiz Arnold. Ondan sonra bana da birisi uçan tekme attı, burnumu kırdı. Ya yapma Ahmet abi, hatırlatma onu, çok üzülmüştüm ben o zaman. Evet. Ahmet abicim, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Geldin, bizi kırmadın. Seni az konuşturduk. Ya. Hep ben konuştum. Ahmet abicim. Evet, hakikaten teşekkür ederiz. Gerçekten Sağ ol. kırmadınız, geldiniz. Evet. Sağ olun. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. İnşallah öyle olduğunu kabul edelim. Öyle abicim, çok Sağ ol. zevkli. Söylemek istediğin bir şey var mı Ahmet abi? Söylemek istediğim şey, yeni başlayanlar önce kendilerini bir denesinler. Zaten her erkek bir defa o dumbbell'ı eline almıştır. Acaba bende de bir şey olur mu demiştir. Denesinler. Eğer hakikaten gelişme içerisindelerse ve etrafındakilerden daha iyi durumda oluyorlarsa, ilaçsız, normal yemek yiyerek Evet. müsabakaya girmeye arzu ediyorlarsa o zaman söyleyecek bir sözüm yok. Çünkü sen eğer bugünkü yarışmalarda ilaç almazsan sen bisikletle yarışıyorsun, adam motosikletle yanından geçiyor. Nasıl yarışacaksın onunla? Yarışamazsın. Buna imkan yok. Bu şu anda çok güncel bir konu aslında bu tarz bir şey. Ben bu işin eğitimden geçtiğini düşünüyorum. Hani biz belki yetişemedik ama bundan sonraki gençler için mesela bu işte yetkili kuruluş ya da yetkili grup kimse yurt dışından bu işin uzmanı doktorları getirip
milli sporcularımızı, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu hedefi koymuş olan sporcularımızı eğitseler, bu konu hakkında bilgi verseler, Şimdi bu konu hakkında konferanslar yapılsa çok daha faydalı bir şekilde gelir. Ama güncel olarak, özür dilerim Ahmet abicim, güncel olarak sistem Instagram'dan gelişiyor. Hiç bu işin hakkını vermeyen insanlar çok hoca lakabını alıyor, hoca diye hitap ediliyor. Ama bu işten en ufak bir ilgileri, alakaları yok. Ben bununla ilgili yakın zamanda bir video yaptım. Ondan sonra bu tip şeyleri gözden geçirmelerini insanların rica ettim. Gözden geçirmeleri gerektirdiğine %100 inandığım şeyleri empoze ettim. Umarım bir faydası olur. Çünkü vücut geliştirme sporu çok özel bir spor. Çok güzel bir spor. Bunun düzgün bir şekilde yapılmasını istiyorum ve gerçekten bu işi hakkıyla yapanların da hak ettiği değeri bulmasını istiyorum Ahmet abi. Sen biliyorsun, ben işte en son Dubai'de yarıştım. Evet. Şeyden aşağı indim. Evet. Madalya töreninden. Evet. Adam koluma girdi. Buyurun doping kontrolüne dedi. Beraber gidiyoruz şimdi adamla kol kola. Bizim idareci geldi. Hoca dedi, yedek ürünün var mı dedi. Yok dedim. Ne olacak şimdi dedi. Kendi ürünümü vereceğim dedi. Olur mu ya dedi. Neden olmasın, daha önce ben girdim, bir şey olmadı, gene inşallah bir şey olmaz. Neyle konuşuyorsun yani? İsteseydin verirdik ya dedi. Ulan dedim, verirsin sen şimdi ürününü, memlekete dönünce benim çişimden şampiyon oldu diye herkese ilan edersin. İstemiyorum senin çişini. Ve finalinde kendi çişini verip Ahmet abi. Çünkü burada konuşuyorlar bak, idareci daima Hakikaten öyle. kendisini, şimdi sen bunu yaptın idareci olarak, susacaksın. Geliyor buraya. Müthiş, İşte diyor müthiş ya analiz. gittik oraya, adamın arkasında durduk. Çekoslovak'ın kabını çaldık. Oraya şey yaptık, işedik. Arkada durduk. Adam geldi, bakıyordu. Ne bakıyorsun ya dedik. Bakacağım tabii, kontrol edeceğim. Biz Müslümanız, gösteremeyiz. Adam, ben de Müslümanım. Dubai'de patladı, o tutmadı değil mi? Hayır, Almanya'da. Dubai'de değil bu. Pardon. O biliyorsun, bir yerde Evet. neyse. Ben de Müslümanım. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık. İşte bak görüyor musun, senin yüzünden tutuldu adam, işe yarıyor. Şimdi bunlar anlatılır mı ya? Ha? Anlatılınca şu olur. Kazanan adamın sesi aşağı iner, prestiji, idarecinin prestiji yukarıya çıkar. Biz de bu idareciyle gidelim. Bu çok açık göz bir idareci. Bizi de idare eder orada diyor. Şimdi bu yanlış bir şey. İdare etsen susacaksın. Eğer bir şey yaptıysan. Ahmet abim bu tip şeylere çok takılır. Şeye de çok takılır. Mesela şimdi hakkında dünya şampiyonu olsun. Büyük erkekler dünya şampiyonu olsun. Ama Master dünya şampiyonu olanlar, gençler dünya şampiyonu olanlar da kendileri dünya şampiyonu diye tanıtırdı ya. Sen ona da bir eserdin hep. Ondan sonra kaçım hangi şeyde, kategoride dünya şampiyonusu onu yaz değil mi? Yani takılıyordun sen hayır. bunlara. Fikri neyse onu söylemeli. Evet ya, olduğun gibi oldu ya. Juniorlarda dünya şampiyonu Mustafa. Evet. Huzurumuzda. Evet, Master'larda dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu bilmem Evet. ne. Dünya şampiyonumuz bilmem kim geliyor. Lan dünya şampiyonu. Ahmet abi sen o zaman bunlara takılıyordun. Şimdi adım başı dünya şampiyonu. Sesten hızlı dünya şampiyonu oluyor şu anda. Söylüyorum, herkes dünya şampiyonası düzenliyor. Evet. Yunanistan'a git, dünya şampiyonası düzenliyor. İtalya'ya git, dünya şampiyonası. Oraya git, yani dünya şampiyonu olmamana imkan yok. O imkan yok, imkan yok. Ben de düzenleyeceğim. Bunu Maçka Parkı'nda yapacağım gelecek sene. Maçka Parkı'nda dünya şampiyonu. Neyse canım, önemli değil. İnsanlar çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Aynen Ahmet abicim. Şaka bir yana burada tabii latife ediyoruz. Ben %100 aynı fikirdeyim. Latife ediyoruz burada. Evet. Ondan sonra Ahmet abicim tekrar teşekkür ediyorum. Evet, ellerinden öpüyorum. Evet. İyi ki geldin. Beğenmeyenler de olacaktır. Belki hoşlarda gitmeyen şeyler de söylemiş olabilir. Sürçülisan ettikse affola. Affola. Hadi bakalım. Hepinize iyi günler dileriz. İyi günler dileriz.